Hocam genital sihirde neler yapılıyor? Tabii ki sihir gene HPV'nin kanser yapmayan 6 ve 11 tipleri var. Onlara bağlı oluşan ufak et parçacıkları genital bölgede çıkıyor. Hanımların ve erkeklerde de çok sık, genelde 30 yaşın altında, 20'li yaşlarda olan bir hastalık ve dolayısıyla bu hanımların, bu genç hanımların çok keyifleri kaçıyor, korku yaratıyor. Gerçekten de bunları yok ederek, kremlerle, işte yakarak, dondurarak ve bir takım solüsyonlar kullanarak bunları halledebiliyoruz. Ama bir seferde olmaması mümkün mü? Hepsini yok ediyorsunuz. Bir 15-20 gün sonra tekrar çıkıyor. İkinci bir seansta yapmak gerekebilir. Ama hemen hemen hepsinde mutlaka sıfır lezyonla çıkabiliriz. Peki rahim sarkmasında risk faktörleri nelerdir ve neden sarkar hocam? Tabii ki en önemli risk faktörü yaşlanmak. Yer çekimiyle aşağıya her organımız olduğu gibi onlar da bir miktar aşağı iniyorlar. Tabii ki çocuk doğurmak. Normal doğum yapmak, zorlu doğum yapmak, büyük bebek doğurmak, hayat boyu ıkınarak dışkılamak, hayat boyu öksürmek, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmak, sigara içmek. Sigara içtikçe genital bölgemizdeki kollajenler de çok zayıflıyor ve dolayısıyla oradaki kollajenler de bozuluyor. Evet, bazı hanımlarda genetik olarak kollajenlerin bağ dokuları çok zayıf oluyor. Bir doğumda tüm organları dışa çıkabiliyor. Dolayısıyla sarkıklık genelde yaşlanmak, doğurmak, aşağı doğru çok ıkınmak, kilolu olmak. Kilolu oldukça basınçla beraber aşağı doğru bir sarkma oluyor. Tedavi yöntemleri neye göre belirleniyor? Bir de hastanın beklentileri ve neler? Tabii ki. Şimdi genital sarkıklık genelde eğer asemptomatikse, yani dışarı çıkan bir iş yoksa, hasta kakasını idrarında tutuyorsa herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hastadan bize bir istek gelmedikçe. Ve dolayısıyla genital sarkıklık varsa hastayı çok iyi dinliyoruz. Hastanın isteklerini anlıyoruz. Eğer gerçekten de dışarı çıkan bir yer varsa, nerede sarkıklık olmuş, hangi doku yıpranmış, hangi konektif dokuda problem var onu anlıyoruz. Tabii ki bakın, genital sarkıklık için mutlaka söylememiz gereken bir iş var. Pelvik taban kaslarını genç hanımların hepsi bilmeli, farkında olmalı. Kegel egzersizi dediğimiz bu egzersizleri hayat boyu yapmalı ki yaşlandıkça bu adelelerde gevşeklik olup sarkma olmasın. Dolayısıyla Kegel egzersizleri sarkıklık olmadan koruma amacıyla her hanıma öğretmemiz gereken bir durum. Sarkıklık olduktan sonra yapacağımız iş genelde cerrahi ile nerede problem varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. Peki idrar kaçırmanın sebeplerini konuşalım. Bakın, idrar kaçırma gerçekten de birçok sebepten olabilir. Alzheimer'da da olabilir, Parkinson'da da olabilir, bir mesane tümöründe de olabilir, bir bel fıtığında da olabilir. Ama bu konektif dokuların gevşemesinde de olabilir. Yaşlılıkla idrar mukozasının çok hassaslaşıp sürekli beyne idrar var, tuvalete git demesiyle de olabilir. Bir enfeksiyonda da olabilir. Gebelik durumunda da olabilir. Dolayısıyla bir hanım idrar kaçırıyorum dendiği zaman altında şeker hastalığı gibi bir metabolik hastalık var mı yok mu, bir nörolojik hastalık var mı yok mu, bir enfeksiyon hastalığı var mı yok mu diye araştırmalıyız. Bunları ekarte ettikten sonra sıkışma tipinde mi, yoksa gülünce öksürünce mi kaçırıyor, yoksa ikisi birlikte mi kaçırıyor? Bunları ortaya koymak zorundayız. Sebepler de farklı olduğu için idrar kaçırmanın tedavisi her bir neden için farklıdır diyorsunuz. Tabii ki. Değil mi? Peki hangi sebepler için hangi tedaviler? Bakın, öksürünce, gülünce eğer bir idrar kaçırıyorsa bir hanım, bilin ki bu bağ dokularında bir esneklik var. Bunları genelde TVT dediğimiz bir cerrahiyle tedavi ederken genelde sıkışarak, tuvaletim var, tuvalete koşarak bir idrar kaçırıyorsa bunlar genelde davranış tedavileri, yani zamanlı işeme, tutmayı öğretme, kafeinden uzak bir yaşam, sigarayı bıraktırma gibi sebepler artı idrar torbasının kasılabilirliğini azaltan ilaçlarla tedavi ediyoruz. Ama her kadına emek verirse emin olun yaşam kalitesini mutlaka iyileştirebiliriz.
Peki Profesör Doktor Ateş Karateke hocamız bizlerle beraberdi. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok kıymetli ederim. bilgiler verdiniz. Sizi buradan uğurlarken hemen diğer konumu davet etmek istiyorum. Teşekkür Estetik ve hocam ben teşekkür ediyorum. Estetik ve güzellik danışmanı